Başlamadan önce Lojitube kanalına abone olmayı unutmayın ve hemen en baştan çok ama çok önemli bir uyarı yapalım. Bu anlatacaklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi falan değil. Değil, evet. Yani şaka bir yana lütfen Somali'ye gidip korsanlara yatırım yapmayın. Çünkü burada konuşacağımız her bir kuruşluk kazancın bir başkasının canına, özgürlüğüne veya malına mal olduğunu bir an bile aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Kesinlikle bu çok önemli bir nokta. Borsa denince aklınıza ne geliyor? Şöyle bir düşünün. Borsa İstanbul, Wall Street. Evet, takım elbiseli insanlar, koşturan brokerlar. Aynen, ekranlarda yanıp sönen yeşil kırmızı rakamlar. Peki ya size hisse senetlerinin Apple ya da Google değil de roket atarlar, AK-47 mermileri ve hatta kaçırılacak gemiler için yakıt olan bir borsadan bahsetsek? İşte bu bambaşka bir dünya. Kasabasında doğan, dünyanın belki de en sıra dışı ve en tehlikeli finansal sistemine yani korsan borsasına yakından bakıyoruz. Ya şimdi ilk başta kulağa bir şaka gibi geliyor değil mi? Korsanlık ve borsa. Evet, yani alakasız iki kelime gibi duruyor. Birbirinden bu kadar uzak iki kavram nasıl bir araya gelebilir ki? Yani durup dururken bir grup insan neden kendi komşusunun korsanlık macerasına para, hatta silah yatırsın? Bu deliliğin bir başlangıç noktası olmalı. Kesinlikle bir başlangıç noktası var ve bu nokta derin bir çaresizlikten doğuyor. Bu sistemi anlamak için 1990'ların başına Somali'ye gitmemiz gerekiyor. 1991'de merkezi hükümetin çökmesiyle birlikte ülke tam bir kaosa sürüklendi. Tam bir kanunsuzluk ortamı yani. Aynen öyle. Kanun yok, düzen yok, ordu yok, hiçbir şey yok. Bu çöküş, ülkenin zengin balıkçılık sahalarını da resmen savunmasız bıraktı. Yabancı bandıralı devasa balıkçı filoları Somali karasularına girip denizi talan etmeye başladı. Yerel balıkçıların küçük tekneleriyle onlarla rekabet etmesi imkansızdı. Yani aslında her şey balıkçılıkla mı başladı? Korsanlıkla değil. Aynen öyle. Başlangıçta silahlanan bu yerel balıkçılar kendilerini bir nevi sahil güvenlik olarak görmeye başladılar. Kendi adaletlerini sağlamaya çalışıyorlar aslında. Tam olarak o. Yabancı gemilere çıkıp onlardan vergi ya da ceza adı altında para topluyorlardı. Ama zamanla gördüler ki bir balıkçı gemisinden zorla alacakları para, uluslararası sularda giden dev bir kargo gemisinden isteyebilecekleri fidyenin yanında devede kulak kalıyor. Anladım. İşte bu farkındalık balıkçıları korsana dönüştüren o kritik eşikti. Harardarare gibi kıyı kasabalarındaki gençler için seçenekler belliydi. Ya yoksulluk, ya silahlı gruplara katılmak ya da denize açılıp korsan olmak. Korsanlık en karlı seçenek olarak öne çıktı. Anlıyorum. Yani bu basit bir suç eylemi olmaktan çıkıp neredeyse bir mesleğe, bir ekonomik modele dönüşmüş. Tam olarak bu. İşin en ilginç yanı da bu zaten. Korsanlık, bireysel bir suç olmaktan çıkıp topluluk tarafından desteklenen bir faaliyete dönüştü. Çünkü başarılı bir operasyondan gelen milyonlarca dolarlık fidye sadece o operasyonu yapan 10-15 korsanın cebine girmiyordu. Bütün kasabaya yayılıyordu yani. Kasabaya. O para tüm kasabaya yayılıyordu. Yerel dükkanlar iş yapmaya başlıyor, yeni evler inşa ediliyor, arabalar alınıyordu. Para tüm kasabanın ekonomisini canlandırıyordu. Bu yüzden yerel halk korsanları birer suçlu olarak değil, Kurtarıcı gibi görüyorlar. kasabalarına refah getiren kahramanlar olarak görmeye başladılar. Yani tarihten bir benzetme yaparsak, hani 17. yüzyıldaki Hollanda Doğu Hindistan şirketinin riskli deniz aşırı yolculukları finanse etmek için halktan sermaye toplamasına benziyor ama tabii ki bu onun tamamen yasa dışı ve karanlık bir versiyonu. Bu çaresizlikten bir ekonomi doğdu diyorsunuz. Akıl almaz bir şey. Peki bu ekonominin çarkları nasıl dönüyordu? Yani bir operasyonu finanse etmek için bir araya nasıl geliyorlardı? Gidip bir aracı kurumdan lot mu alıyorlardı yani? Nasıl oluyordu bu iş? Hayır, tabii ki öyle değil. Buradaki sistem bildiğimiz finansal piyasalardan çok daha ilkel ama bir o kadar da pratik. Hisse kavramı tamamen somut şeylere dayanıyor. Nasıl yani? Şöyle ki, yatırımcı olmak için ille de nakit paranızın olması gerekmiyor. Hatta çoğu yatırım mal ve hizmet şeklinde yapılıyordu. Mesela elinizde bir RPG-7 yani bir roket atar mı var? Ciddi misiniz? Çok ciddiyim. Bunu bir korsan grubuna operasyon için veriyorsunuz. İşte bu sizin hisseniz oluyor.
Ya da bir sandık AK-47 mermisi, operasyonda kullanılacak sürat tekneleri için birkaç varil yakıt, hatta korsanların operasyon boyunca yiyeceği gıda bile bir yatırım aracına dönüşebiliyor. Gerçekten mi? Yani öğle yemeğini finanse ederek bir korsanlık operasyonuna ortak olabiliyorsunuz. İnanılmaz. Kesinlikle. Hatta en değerli hisselerden biri de bilgiydi. Eğer limanda çalışan bir tanıdığınız varsa ve size bir sonraki hafta hangi büyük geminin nereden geçeceğine dair sağlam bir istihbarat getirirse, bu bilgi tek başına sizi operasyonun en büyük ortaklarından biri yapabilirdi. Anladım. Gidip diyorsunuz ki, sen bu seferlik mazotu al, ben de elde ettiğim kârdan sana %20 pay vereyim. Mantık tamamen aynı. Anladım. Anladım. Sadece burada kamyon yerine sürat teknesi, taşınan yük yerine de kaçırılan gemiler ve rehineler var. Çok çarpıcı bir benzetme. Peki bu süreç nasıl işliyordu? Bir grup korsan, hadi bir gemi kaçıralım dediğinde, bu roket atar sahibi teyzeyi ya da yakıt satan tüccarı nasıl buluyordu? Güven ortamı nasıl sağlanıyordu? Her şey söze mi dayalıydı? Süreç şaşırtıcı derecede organizeydi. Her şey genellikle deneyimli bir korsan liderinin bir operasyon planı hazırlamasıyla başlardı. Bu planda hedef geminin türü, muhtemel rotası, operasyon için gereken adam sayısı, silah, yakıt ve gıda gibi ihtiyaçların bir listesi yer alırdı. Bayağı bir iş planı gibi yani. Resmen bir iş planı. Sonra bu plan kasabanın finansörlerine sunulurdu. Bu finansörler, kasabanın zengin tüccarları, yurt dışında yaşayan ve para göndermek isteyen Somalililer ya da basitçe elinde fazladan bir silahı olan sıradan bir vatandaş olabilirdi. Güven ise tamamen söze ve itibara dayalıydı. Hı hı. Harardere gibi yerlerde herkes birbirini tanır. Kimin sözünün eri olduğu, kimin daha önce başarılı operasyonları finanse ettiği bilinirdi. Anlaşmalar yüz yüze yapılır, kimin ne katkı sağladığı basit bir deftere not edilirdi. Herkes operasyon başarılı olursa payını alacağını bilirdi. Yani bir roket atarı veya birkaç varil benzini ortaya koyuyorsunuz. Bu inanılmaz bir risk. Bu riski almaya değecek ne olabilir ki? Getirinin bu tehlikeyi göze aldıracak kadar yani acayip yüksek olması gerekirdi. İşte sistemin motoru da tam olarak buydu. Astronomik getiriler. Başarılı bir operasyonda yatırdığınız paranın veya malın 1000 katını yani %1000 kar elde etmeniz mümkündü. %1000 mi? Evet, %1000. En bilinen örneklerden biri, tek bir RPG-7 roket atarla bir operasyona yatırım yapan yaşlı bir kadının hikayesidir. Operasyon başarılı olup milyonlarca dolarlık fidye alınınca bu kadının payına 75 bin dolar düştüğü söylenir. Tek bir roket atar karşılığında. Aynen öyle. Bir an için düşünün, tek bir silah veriyorsunuz ve karşılığında küçük bir servet kazanıyorsunuz. Ortalama bir operasyonda kaçırılan bir gemi için 3 ila 4 milyon dolar arasında fidye alınıyordu. Vay canına. Bu para geldiğinde önceden belirlenmiş oranlara göre paylaştırılırdı. En büyük pay canlarını tehlikeye atan ve haftalarca denizde kalan korsanlara giderdi. Sonra yatırımcılara yani finansörlere dağıtılırdı. Hatta bu paradan kasabanın altyapısı için bir nevi topluluk vergisi bile kesildiği olurdu. İnanılmaz rakamlar. Ama bu anlattığınız başarı hikayesi. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Ya gemi hiç yakalanamazsa veya daha kötüsü operasyon sırasında bir donanma gemisiyle karşılaşırlarsa ne oluyordu? Yani yatırımın bir kısmını kurtarma şansı var mıydı? Sıfır. Hiçbir şans yok. İşte bu yüzden burası dünyanın en vahşi piyasası. Eğer operasyon başarısız olursa yatırımınız tamamen buharlaşır. Verdiğiniz o roket atar, mermiler, yakıt, para hepsi denizin dibini boylar. Her şey gidiyor. Her şey biter. Korsanlar yakalanır veya ölürse her şey biter. Bu yüksek risk, yüksek getiri prensibinin en saf, en kuralsız haliydi. Ya her şeyinizi kat be kat geri alırsınız ya da her şeyinizi kaybedersiniz. Ortası yoktu. Anladım. Bu yüzden yatırımcılar genellikle risklerini dağıtmak için tek bir operasyona her şeylerini yatırmak yerine birkaç farklı korsan grubunun operasyonlarına küçük hisselerle katılırlardı. Tıpkı modern bir portföy yönetimi gibi. Bu rakamları ve sistemin işleyişini konuşurken işin insani boyutunda bir an bile unutmamak gerek. Yani konuştuğumuz her bir başarılı operasyon aslında haftalarca bazen aylarca silah zoruyla rehin tutulan, hayatları pamuk ipliğine bağlı olan masum denizciler demek. Bu paranın arkasında çok büyük bir travma, korku ve insani dram var. Kesinlikle öyle.
Bu, denklemin en karanlık ve en önemli parçası. Biz burada sistemi ekonomik bir vaka olarak analiz ediyoruz ama temelinde yatan şeyin şiddet ve insan kaçakçılığı olduğunu unutmamalıyız. İşin bir borsa olarak anılması da sanırım buradan geliyor. Bir dönem 70'ten fazla farklı korsan grubunun bu borsada listelendiği söyleniyor. Bu bir şehir efsanesi mi yoksa bu gayri resmi yapı gerçekten bu kadar organize miydi? Hatta yurt dışındaki bazı kaynakların esprili bir dille yeminli korsan mali müşavir gibi ünvanlardan bahsettiğini bile görüyoruz. Yeminli korsan mali müşavir kısmı tabii ki bir şaka ama sistemin organize olduğu kesinlikle doğru. Hı hı. Ama bu kurumsallaşmayı doğru anlamak lazım. Yani aklınıza Wall Street gibi cam bir bina, içinde koşturan takım elbiseli insanlar gelmesin. Yo onu anladık. Bu tamamen gayri resmi, merkezi olmayan, söze ve güvene dayalı bir ağ, fiziksel bir kurum değil. Harardere kasabası bu ağın merkezi, yani operasyonların planlandığı ve finanse edildiği bir merkez üs gibi işliyordu. 70'ten fazla grubun listelenmesi de şu anlama geliyordu: kasabada aktif olarak operasyon planlayan ve yatırım arayan 70 farklı korsan hücresi vardı. Yatırımcılar da hangisinin planı daha sağlamsa, hangisinin lideri daha tecrübeli ise ona yatırım yapmayı seçiyordu. Peki bu sisteme ne oldu? Bugünlerde Somali korsanlığı haberlerini eskisi kadar duymuyoruz. Bu vahşi borsa çöktü mü? Evet, büyük ölçüde zayıfladı ve eski gücünü tamamen kaybetti. Çöküşün birkaç temel nedeni var. 2011 yılından sonra uluslararası toplum bu duruma çok daha sert ve organize bir tepki vermeye başladı. Harekete geçtiler yani. Aynen. Avrupa Birliği'nin Operasyon Atalanta'sı, NATO'nun operasyonları ve CTF 151 gibi çok uluslu görev güçleri Aden Körfezi ve Somali açıklarında devreye gezmeye başladı. Bu sadece askeri bir varlık göstermek değildi. Aynı zamanda Dünya Gıda Programı gibi insani yardım gemilerine eskortluk yapıyorlardı. Bu, korsanların hareket alanını inanılmaz derecede daralttı. Sadece askeri önlemler mi etkili oldu? Gemiler de kendilerini korumak için bir şeyler yapmıştır herhalde. Kesinlikle. İkinci ve belki de daha etkili olan faktör buydu. Denizcilik endüstrisi, en iyi yönetim uygulamaları adını verdikleri bir dizi önlemi hayata geçirdi. Gemilerin etrafına jiletli teller çekildi, güvertelere tazyikli su fışkırtan tazyikli su topları yerleştirildi. Ama asıl oyun değiştirici iki şey oldu. Neydi onlar? Birincisi, gemilere silahlı özel güvenlik ekiplerinin yerleştirilmesi. Bu, korsanların gemiye çıkmasını çok daha riskli hale getirdi. İkincisi ise sitadel, yani güvenli oda denilen sığınakların inşası. Güvenli oda mı? O ne demek? Şöyle, bir saldırı anında tüm mürettebat bu kurşun geçirmez, dışarıyla iletişimi olan odaya kilitlenip geminin kontrolünü devre dışı bırakıyordu. Korsanlar gemiye çıksa bile karşılarında boş bir gemi ve alamayacakları rehineler buluyorlardı. Gemi onlar için işe yaramaz bir metal yığınına dönüşüyordu. Yani iş modeli kelimenin tam anlamıyla karsız hale geldi. Tam olarak öyle. Rakamları her şeyi anlatıyor. 2011 yılında dünya genelinde 400'den fazla korsan saldırısı rapor edilirken, bu önlemler sayesinde 2020'ye gelindiğinde bu sayı 200'ün altına düştü. Somali kaynaklı saldırılar ise neredeyse tamamen bitti. Neredeyse sıfırlandı yani. Evet. Saldırıların başarı oranı düştükçe yatırımcılar için risk devasa boyutlara ulaştı ve potansiyel getiri azaldı. Sonuç olarak bu iş modeli eskisi kadar karlı olmaktan çıktı ve sistem doğal olarak kendi kendine zayıflayıp çöktü. Peki tüm bu akıl almaz hikayeden ne çıkarmalıyız? Bu olayı sadece ilginç bir suç hikayesi olarak mı görmeliyiz? Yoksa burada daha derin, ekonomik bir ders mi var? Bence burada çok daha derin dersler var. Bu olay sadece bir suç hikayesi değil, aynı zamanda çaresizliğin, kuralsızlığın ve devlet otoritesinin yokluğunun nasıl kendi içinde vahşi bir ekonomik sistem yarattığının canlı bir örneği. Finansın en temel prensipleri olan riskin paylaştırılması, sermaye birikimi, yatırım ve getiri gibi kavramların en beklenmedik, en tehlikeli yerlerde bile hiçbir eğitim veya yasal altyapı olmadan tamamen içgüdüsel olarak ortaya çıkabildiğini görüyor. Hı hı. Özellikle sizi dinleyen lojistik ve finans öğrencileri için bu, ders kitaplarında asla göremeyecekleri bir vaka analizi. Nasıl bir vaka analizi peki? Öğrenciler için ne gibi bir ders var burada? Şöyle ki, lojistik okuyan sizler için bu olay bir operasyonun tedarik zincirinin karanlık bir örneği.
Finansmanın sağlanmasından, silah teminine, yakıt planlamasından operasyonun icrasına kadar her adımıyla bu bir lojistik operasyonudur. Doğru. Finans okuyan sizlerin içinse bu hiçbir yasal çerçevenin, hiçbir regülasyonun olmadığı, tamamen ham haliyle bir risk getiri analizi. Bir tür vahşi risk sermayesi vakası. Regülasyonlar olmadığında bir piyasanın nasıl işlediğini, riskin nasıl fiyatlandığını ve ahlaki değerlerin ekonomik baskı altında nasıl buharlaşabildiğini gösteren inanılmaz derecede çarpıcı bir örnek. Haradae Korsan Borsası bize şu soruyu bırakıyor galiba. Tüm kurallar ve yasalar ortadan kalktığında bir ekonomi kendi ahlakını ve mantığını nasıl yaratır ve bir topluluğun hayatta kalma içgüdüsü onları nereye kadar götürebilir?